Herkese selamlar. Bugünkü konumuz 4. mum stratejisi. Bu stratejiyi geçen yıl Twitter'da paylaşmıştım. Post olarak kalsın istemedim ve şimdi detaylı bir videosunu çekelim. Nedir bu 4. mum stratejisi? Özünde bir salınım noktasını yani tepe veya dip oluşumlarını tahmin etmeye dayalı bir stratejidir diyebiliriz. Aslında bu strateji hem bias belirlemede hem de işleme girişte kullanılabilecek bir mum formasyonudur. Peki öncelikle salınım hareketlerini nasıl belirliyoruz bir onu görelim. Örneğin bir tepenin oluşabilmesi için tepeyi oluşturan son mumun en yüksek seviyesinin solundaki ve sağındaki mumların en yüksek seviyelerinin de üzerinde olması gerekiyor. Bir dibin oluşabilmesi için de en düşük yaptıran mumun solundaki ve sağındaki mumların en düşük seviyelerinin bu mumun üzerinde olması gerekiyor. Bir de salınımlar iki mumdan yani bir engulf hareketiyle oluşabilir. Engulf yani yutan mum demek bir güç göstergesidir. O yüzden özellikle işleme girişte bu yapıları da kullanacağız. Burada salınım hareketinin oluşabilmesi için buradaki ikinci mumun altında da bir hareket gelmesi gerekiyor ama engulf hareketleri bizim için ayrıca bir değere sahip. Bunları da işleme girişlerde kullanabiliriz. Şimdi geçelim detaylara. Salınım hareketlerinde 3. mumun 2. muma göre konumu bizim için çok önemli. Örneğin burada 3. mum 2. mumun altını sweepliyor. Sweeplediği bir durumda salınım hareketimiz gerçekleşmiş demektir. Bu bizim için geçerli bir kurulumdur. Burada 3. mum yine 2. mumun altında kapanış yapıyor bu sefer. Bu da bizim için geçerli bir kurulumdur. Burada farklı olarak kapanış yapmasının SVP oranla daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Nedeni bias videosunda anlattığım aslında güçlü mum yapısından kaynaklı. Eğer 3. mum 2. mumun içerisinde kalıyorsa yani inside bar olarak kalıyorsa bu bizim için geçersiz bir kurulum. Burada herhangi bir bias ya da işleme giriş senaryosu kurmayacağız. Bir diğer seçeneğimiz de kurulumumuz gerçekleşmiş yani formasyonumuz geçerli. 3. mum 2. mumun altında kapanış yapmış ama 1. mumda bir FVG'ye çarpmış ise burada daha temkinli olmalıyız. Çünkü buradaki FVG yapısı fiyata yeni bir manipülasyon yaptırabilir. 2 numaralı mumumuzu tekrardan swapleyebilir. O yüzden bu gibi durumlarda biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Bir başka seçenekte yine geçerli bir kurulumumuz var bu noktada. Ama burada görüyoruz ki bir önceki mumun içerisinde gerçekleşmiş bu hareket. Yani insight olarak kalmış. Bu da bizim için geçerli bir kurulum değil ne yazık ki. Çünkü burada büyük bir mumun içerisinde likidasyona koşabilir fiyat. Altlı üstlü temizlik yapmaya meyilli olur genelde. O yüzden bu şekildeki kurulumları da değerlendirmeyeceğiz. Şimdi geçelim bullish senaryoya. Bir senaryodaki anlatılanlar bullish senaryoda da aynen geçerlidir. Burada tekrardan üzerinden geçmeyeceğim. Videoyu burada durdurup grafiği inceleyebilirsiniz. Evet, şimdi geçerli kurulumları öğrendik. Geçelim diğer kısma. Bu salınım hareketlerini nasıl değerlendireceğiz ona bir bakalım. Öncelikle trend halindeki bir flow hareketine ihtiyacımız var. Örneğin yükseliş trendindeki bir flow'u ele alalım. Bu aşamada beklentimiz fiyatı yukarı sürmek olacak. Bu gördüğümüz flow'da fiyat hareketini pahalı bölgelerden yukarı sürebilmek görece riskli ve zordur. Bu aşamada alt zaman dilimi ve tek mum yapısını dikkatli gözlemlemek gerekiyor. Biz bunu yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Hani hep denir ya ucuzdan al pahalıdan sat diye. Biz işte buna odaklanacağız. Ucuzdan almaya çalışacağız, pahalıdan satmaya çalışacağız. Peki flow'umuzdaki ucuzluk bölgeleri nereler? Bir flow'da 3 adet ucuzluk bölgesi karşılıyor bizi. Bunlar bir supply zone. Fiyat supply zone'a çekildiğinde buradan tekrardan bir yükseliş gelebilir. İkincisi olarak boss yaptıran flip zone. Yine bu noktaya kadar geri çekilip tekrar yükselişe geçebilir fiyatım. En son noktamızda demand zone. Burası artık fiyatın en ucuz bölgesi. Fiyat buraya kadar da geri çekilip yükseliş yapabilir. Bu üç bölge bizim için değerli dönüş arayacağımız bölgeler olacak. Yani yukarılardan bir dönüş sinyali verdiğinde bu salınım hareketlerine göre bunları değerlendirmeyeceğiz. İlk aşamada ucuzluk bölgelerinden fiyata dahil olmaya çalışacağız. Şimdi bu çizgisel grafiğe bir de mum grafikler üzerinden bakalım. Bu dönüş bölgelerini en basit şekilde açıklayacak olursak işte supply zone fiyata high yaptıran en son beyaz mumdur. Flip zone'lar ise boss yaptıran ara bölgede oluşmuş, flow'umuzun arasında oluşmuş bir base bölge veya bir düşüş mumudur. Flip zone'larla ilgili geçen de bir Twitter'a flood atmıştım. Ona bakabilirsiniz. Demand zone ise fiyata dip yaptıran en son düşüş mumudur diyebiliriz. Bu kısımda aradığımız en önemli kriter FVG'dir.
Yani belirlediğimiz ucuzluk bölgelerinin, Dimenson'un, BOS yaptıran Philip Zone'un, Supply Zone'un burada FVG barındırmasıdır. Unmitige olmayan yapılar da çalışabilir. Çalışmaz değil. Ama yüksek olasılık için tercihimiz her zaman unmitige yapılar olmalı. Bölgelerimizi belirledik. Şimdi yapılması gereken fiyatın ilgi alanlarımıza geri çekilip bize üçlü mum formasyonunu vermesi olacak. Formasyonumuz oluştuğunda beklentimiz ne olacak? Fiyat hareketinin yukarı devam etmesi. Burada dikkat etmemiz gereken ise fake salınımlar olacak. Şimdi o konuya geçelim. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus açık bölgeler. Yani herhangi bir açıklığımız kapatılmadığı sürece manipülasyon hareketleriyle karşılaşabiliriz. Örneğin aşağı yönlü bir hareketimiz oluştu. BOS seviyesinde bir salınım hareketi gerçekleşti. Buradaki hareket yeni high yaptıramayabilir. Neden? Alt bölgelerde hala açıklık bölgelerimiz var ve üstten satıcılarımız baskın bir şekilde geliyor. Şimdi örneğin yukarıdaki unmitigated zone'dan fiyat döner ve BOS yaptıran Philip bölgeye doğru ilerler. Buradan yine bize bir salınım hareketi vermiş olsun bu şekilde. Salınım hareketini verdi. Fiyat yeni bir high'a gidebilir de gitmeyebilir de çünkü alttaki dimensiyon henüz test edilmedi ve net bir dönüş emaremiz şu an için sadece salınım hareketi. Yukarıda bakıyoruz ki örnek olsun diye çizdim bu grafiği. Yukarıda bakıyoruz ki supply zone var yukarıda da. Fiyat supply zone'a geldikten sonra bir bakarsınız aşağı dimensiona kadar fiyatı indirir ve dimensiondan fiyat tekrardan yukarı çıkar. Yani fake kırılımlara burada aldanmamak gerekiyor. Yani izleyeceğimiz yol şu olabilir. Buradan bir işleme dahil olduk. Dahil olduğumuz gibi fiyatı yeni bir high yaptırmaktan sonra buradaki unmitige bölgelere kadar fiyatı taşımak olmalı. En alt bölgede artık demand bölgesinde bize dönüşler verdiğinde biz bu fiyatı ta yukarılara kadar taşıyabiliriz. Şimdi gelelim multi-time analiz kısmına. Bu işin en çetrefilli kısmı sanırım. Multi-time analiz bizim için çok önemli. Yorumu yapabilmek biraz zor benim için. Çünkü anlatım tarzımı az buçuk biliyorsunuz. Çok iyi bir anlatıcı değilim bu konuda. Ama elimden geldiğince yine anlatmaya çalışıyorum. Multi-time analiz bizim için çok çok önemli bir konu. Burada dikkat etmemiz gereken aslında multi-time analiz dediğimizde zaman dilimi hizalamasını iyi yapmamız gerekiyor. Bizim kontrol etmemiz gereken 3 tane zaman dilimi var. HTF, LTF ve mikro LTF. Birincisi HTF'de biasımızı belirleriz. Ana biasımızı belirleriz. Yönümüzü belirleriz. Bullish mi gideceğiz, bearish mi gideceğiz? Daha sonrasında biasımızı belirledikten sonra bias doğrultusunda structure'ımızdaki unmitige bölgelere fiyatın HTF zaman diliminde gelmesini beklememiz gerekiyor. HTF zaman diliminde ulaştığı zaman unmitige bölgeye, yani HTF unmitigated zone demiştim burada mesela. Buraya ulaştığı zaman bizim artık dördüncü mum stratejisini kullanabileceğimiz bir alana gelmiştir fiyat. Bu noktada bize bir dönüş verdiğinde, bir sinyal verdiğinde artık bu noktadan sonra HTF'de bulunan structure'ımızın tepesini hedef likitte olarak kullanabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. HTF unmitigated zone demişim. Daha alt bölgelerinde eğer bir unmitige bölgemiz varsa HTF'de bu structure hedefini almayabilir. Yani hedefini almadan geri dönebilir. Yine de HTF'de belirlediğimiz için biz bu dönüşü LTF'ye düşerek buradaki küçük hareketleri değerlendirebiliriz. Yani en basit tabirle şunu söyleyebilirim. HTF'de bu dönüşü gördünüz. Sizin dördüncü mumun açılışıyla birlikte minimum hedefiniz üçüncü mumun tepesi olmalı. Daha sonra bu arada base bölgelerimiz olur, likitasyon alanlarımız olur. Bu bölgelere kadar fiyatı sürebilirsiniz. HTF'de biasımızı dediğim gibi belirledikten sonra doğru mitigasyona gelmesini bekliyoruz ve dördüncü mum dönüşünü bekliyoruz. Dördüncü mum dönüşü geldi. Artık bizim bir alt zaman dilimine yani LTF'deki structure'ımıza bakmamız gerekiyor. Bu noktada LTF'de oluşan structure'ımızda aynı yöne çevirdiğimizde yani bir structure oluşur ve BOS yapmıştır LTF'de. BOS yaptıktan sonra bizim burada yine ilgi alanlarımız Philip Zone, Demand Zone, bu bölgedeki açık order bloklar bizim için değerli bölgeler olacak. Aynı şekilde burada yaptığımız büyük zaman diliminde yaptığımız olayı bu aradaki structure'da yapacağız. Bu structure'da eğer açık bölgemize kadar iner fiyat ve bize yine aynı şekilde dördüncü mum stratejisine göre belirlediğimiz
salınım hareketini yapar ise bu noktada artık iki zaman dilimini eşitlemişimdir demektir. Ve bu aşamadan sonra artık benim minimum hedefim burası olacak. Tamam, şimdi iki zaman dilimimi eşitledim. Biasım doğrultusunda LTF'mi de aynı yöne çevirdim. Aynı yöne çevirdikten sonra burada yine aynı oluşumla birlikte mikro zaman dilimine gelerekten aynı yapının bu LTF'deki dördüncü mumda oluşmasını beklemek. Dördüncü mumda oluşmasını bekledikten sonra artık bir matruşkayı tamamlamışsınızdır. Fiyatın dönebileceği, maksimum verim alabileceğiniz bir noktaya evrilmiştir mikro zaman diliminde fiyat. Ve bu noktadan sizi hızlı bir şekilde TP'ye gönderir. Burada zaman dilimi hizalamasını nasıl yapıyoruz? Zaman dilimlerini bias belirlerken genelde aylık, haftalık, günlük ya da 4 saatlik belirliyoruz. 1 saatlik de belirleyebilirsiniz. Daha az zaman dilimlerine de düşebilirsiniz ama genel yapıyı bu zaman dilimleri üzerinden değerlendirmek daha doğru olacaktır. Daha verimli olacaktır sizin için. Şimdi HTF'deki zaman dilimlerim bunlardı. Zaman dilimlerimi şu şekilde hizalıyorum. Eğer aylıkta bir zaman dilimim varsa 2 alt zaman dilimi. Haftalığı atlıyorum. Günlük. Günlük zaman dilimindeki structure'ı kontrol ediyorum. Aylık zaman diliminden günlük zaman dilimine düşüyorum. LTF'de günlük bir zaman dilimi yine aynı şekilde 2 alt zaman dilimi olan 1 saatte mikro LTF olarak alıyorum ve enter'imi saatlikte yapıyorum. Burada diğer zaman dilimlerini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada önemli noktalardan birisi şu. Hani dedim ya, HTF'de eğer daha alt bölgelerde bir unmitigated zone varsa bu bizim için sınırlı bir hareket verdirir burası. Aynı şekilde burada ikinci, üçüncü mum içerisinde LTF hareketimizi kontrol ettiğimizde eğer unmitige, daha alt bölgelerde unmitige bölgeler var ise burada fake kırılımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yani buradaki hareket aslında bir boss hareketi değildir. Sadece bir fake kırılım vermiştir. Yukarı çekilir. Buradan tekrardan aşağıdaki LTF'deki mitige etmediği bölgeye iner. Bize dönüşü orada da verebilir. Burada bu konuyu biraz çetrefilli bir konu. O yüzden bunları grafik üzerinde, canlı grafik üzerinde değerlendirelim. Yani bizim için dediğim gibi zaman dilimleri burada önemli ve doğru mitigasyon yapıları. Yani doğru mitigasyon yapıldıysa sıkıntı yok. Ama alt bölgelerde hala bizim açık zonlarımız varsa bu bizim için fake bir hareket olma olasılığını doğurur. Şimdi geçelim canlı grafiklere. Tekrardan selamlar. Şimdi canlı grafiklerdeyim. Euro dolar paritesindeyiz. 4 saatlikte bir bias belirleyeceğim. 15 dakikalıkta structure'ımı kontrol edeceğim ve 1 dakikada da işleme girmeye çalışacağım. Şimdi en son bölgeye bakalım. Bize bir fırsat vermiş mi ona odaklanalım. Şimdi burada gördüğümüz gibi bir fraktal kırılımımız var aşağı yönlü. Aşağıda unmitige bölgelerim var. Hala burada iç yapıda yukarı kırılmış fiyatım ve unmitige bölgelerim var. Örneğin burası bizim fraktal kırılımımız. Burada bir flip bölge oluşturmuş. Bakın. Burada bir flip bölge oluşturmuş. Burası da benim dimensionum. Şurası da dimensionum. Çok güzel. Bu noktada fiyat zaten cuma günü kapandı. Bana bir dönüş emaresi vermedi. Sıkıntı yok. Yani dönüş emaresi verirse longlamayı düşünebiliriz ilk aşamada. Neden? Buradaki kırılım fake kırılım olabilir diye. Şimdi buradaki 4 taşlık yapının kırılmasıyla birlikte ben zaten daha üst zaman diliminde bir kayıp geldiği için fiyat trendim aşağı yönlü. 4 saatlik yapım da aşağıya kırılmış. Tamam, ben burada short işlemler bakabilirim değil mi? Short işlemlere nereden bakabiliriz? 1. Burayı kırdıran bölgem, buradaki base bölge dediğimiz flip zone. Bu benim flip zonum. Bu bölge içerisinden bir short yönlü bias kurabilirim. Bias kurabilmem için ne gerekiyor? 4. mum stratejisine göre bir mum kaybı gerekiyor değil mi? Bu noktada herhangi bir mum kaybım gelmiyor. Buradaki flip zone'a temas eden mumum güzel red yedi ama bunun altında bir hareket gözlemleyemiyorum. Bunun altında bir hareket gözlemleseydim eğer bu noktalardan yine shortlamaya düşünürdüm. Bir diğer shortlayabileceğimiz alan neresi? Supply zone. Bu noktada şimdi supply zone'umuza fiyat çarpıyor ve bir engulf yakıyor. Ne demiştik? Engulf'lar bizim için değerliydi. Bir supply bölgesinden net bir red yediğinin göstergesi bu. Yani fiyat hareketim zaten aşağıya kırılmış. Supply'ından red yemiş. 4 saatlik biasım artık net bir şekilde short'a evrilmiş durumda. Tamam, bu mumdan sonra
ki hareketlerde ben ne yapabilirim? Short işlemler kovalayabilirim. 4 saatlik grafiğimden 15 dakikalık grafiğime düşüyorum. Burada. Geliyorum. Şimdi 15 bu istihdam verisiyle oluşmuş bir hareket. Yani çok böyle nasıl söyleyeyim, yukarıdaki likidasyonları, buradaki açıklığını doldurdu fiyat ve aşağıya indi. İşte buradaki neydi? 4 saatlik benim burası supply zonumdu. Buraya çarptı ve red yedi. Çok güzel. Bu noktada ben fiyatımı shortlamak isteyebilirim. Ama herhangi bir 15'emde net bir açıklık göremiyorum bu noktada. Bakalım 15 dakikada izleyelim grafiğimizi. Ne yapıyor? Bakın burada şu wiki görmezden gelemeyiz tabii ki de, ama görmezden geldiğinizi düşünün. Burada bir yapı kırıldı yukarı yönlü. Fiyat hareketim yukarı yönlü gidiyor. 15 dakikada mum akışlarım güzel. Tamam. Burada yine bir satıcıyla karşılaştık. Şimdi tekrardan alındı fiyatım. Yukarı yönlü tekrardan alındı. Güzel. Yani burada bir fraktalım oluştu şu anda. Satıcılı bölge içerisine de girdim mi? Ucuzluk, pahalılık anlamında. Pahalı bir bölgeye girmiş bulunmaktayım. Tamam. Bu benim satış hareketimi destekler. Tamam. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ne yaptık şu anda? Bir salınım hareketim gerçekleşti. Çok güzel, güçlü bir 15'emde mumum var. Yapımı kırdı. Çok güzel. Ben bu mum içerisinde artık short biaslı olabilirim. Şu noktada bu flow'umda short işlemler kovalayacağım. Bir dakikaya düşelim. Ne yapıyoruz? Buraya bir bakalım. Şu alana bakalım. Şu çizgim 15'em kırılımdı. Okey. Burada açıklıklarım nereler? Tepede güzel bir order bloğum var. Açık. Şu anda neresi var mesela? Burası var. Burası benim neyim? Flip zonum. Tamam. Fiyat fraktalını bu noktada kırmış. Kırdığı gibi flip zona bir test vermiş. Ve bakalım ne yapıyor fiyat. İzleyelim. Flip zonun içerisine girdi. Güzel, tekrardan satış mumu yakıyor. Güzel. Şimdi burada bir salınım hareketimiz oluştu tekrar. Ben bu noktadan fiyatı shortlayabilirim. Eğer fiyatı kaçırmak istemiyorsam, yani fiyat şimdi şöyle illaki açıklıklarını doldurmak zorunda değil. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Ama yukarı bölgemizde bir açıklık olduğu sürece de tekrar böyle yukarılara denemek isteyebilir fiyatım. O yüzden eğer burada işleme gireceksem şayet flip zone üstü stoplu bir işlem koymam görece risklidir. Yani bu işlem alınabilecek bir işlem değil benim açımdan açıkçası. Çünkü bir tane mum var burada. Koskocaman bir mum var. Hala onun içerisindeyiz. Yani tekrar dediğim gibi yukarılara yönelmek isteyebilir. Ama 15'emde yapımı kırdığı için benim için güvenli stop alanı burası. Mesela ben buradaki işleme girdim. Stopum şu nokta olması gerekiyor. Buradan şu işlemi atabilirim. Bunu atmamda bir sakınca yok. Tamam, izleyelim. Bu işlemi attığımızı varsayıyorum şu anda. Fiyatım ne yapıyor bakalım. Tamam, tekrar flip zone'a geldi. Tekrar satıcılarla karşılaştı. Güzel satılıyor fiyatım. Ama bakın burada bir likidasyon oluşturmaya başladı şu anda. Fake kırılımlarla ilgili yine Twitter'a bir follow yapmıştım. Ona da bakarsanız. Fake kırılımlar, nasıl söyleyeyim, burada tekrardan bizim structure'ımızı aşağıya kırıyor. Burada arada da açık bölgemiz var. Buralardan da dönebilir fiyatım ama bu noktada bir likidasyona kurban gidebiliriz açıkçası. O yüzden eğer işlem alıyorsak bu noktada güvenli stop alanım burası olmalı. Ya da bu işlemi hiç almayacağız, tamam mı? Burada vereceği dönüşe bakacağız. Burada eğer bir dönüş verirse bu alan içerisinde, hatta bu alanı şu şekilde genişletmemiz gerekiyor. Burası da net bir mitigasyon alanıdır. Bu alan içerisine geldiğinde tekrardan eğer 1M'de yine aynı bize salınım hareketini verirse dahil oluruz fiyata. Bakıyorum. Bakın flip zone'u kırdı. Şu anda bir engulf yaktı tekrardan. Ama benim için FVG içerisinden döndü. Şuradaki FVG içerisinden döndü. Buradaki FVG benim için şu anda fiyatı döndürebilecek bir FVG değil. Bu FVG'ler hakkında birçok paylaşım yaptım. Oradaki paylaşımlarıma bakarsanız eğer buradaki FVG'nin kullanılmaması gerektiğini de görebilirsiniz. Şimdi fiyat hareketim dönüyor. Bakalım ne yapacak? Evet, güzel. Şimdi benim ilgi alanıma doğru geldi fiyat. Yani şu anda ilgi alanımda hatta. Buradan vereceği bir mum dönüşü
yani dördüncü mum stratejisine göre vereceği bir mum hareketi benim işleme dahil olmamı sağlayacak. Bakıyorum. Şimdi artık fiyat supply zone'a gelmiş durumda. Bizi stop edebilir bu noktada şu aldığımız işlem. Güzel bir satış mumu yaktı şu anda. Tamam. Yapıyı yaklaştıralım. Burada yine bir fraktalımız oluşmuş durumda. Zaten bu mumun altına geçtiğinde bizim hem salınım hareketimiz gerçekleşecek hem de fraktalımız kırılmış olacak. Yani ben bu noktada şu işlemi atabilirim. Yine stop noktam burası değil. Bu tepe olmalı. Çünkü tekrar burayı ziyaret edebilir fiyatım. Ucuna kadar da getirebilir. Hatta buranın likidasyonunu bile alabilir fiyat. Şu aradan da döndürebilir. Bu işlemi atabilirim örneğin. Buradan da mesela 1'e 2 ağırlık bir setup rahatlıkla alabilirsiniz. Buradaki alacağınız setup zaten ekstrem noktasında girdiğiniz için 15'emlik bir yapınız kırıldı aşağıya. Buradaki minimum hedefimiz zaten bizim burası. Bu şekilde bir işlem yürütülebilir. Ve zaten saat kaç bu? Burada haber yoktu ama tamam. Burada haber yoktu. Burada tek mumla aşağı indik. Çok güzel. Umarım düzgünce anlatabilmişimdir bu detayları. Tamam, buradaki işlemimiz tiplendi. Buradaki fraktalımızdan alacağımızı aldık. Buradaki dördüncü mum stratejisine göre belirlediğimiz stratejiden alacağımız işlemi almış olduk. Çok güzel. Şimdi bakıyorum başka nerelerde işleme dahil olabilirim. Bir göz atalım. Şimdi şu noktada aşağıya doğru inen bir fiyat hareketim var. Burada fraktalım aşağıya kırılmış. Çok güzel. Benim ilgi alanım neresi bu noktada? Burada ammitige bir blok var. Güzel. Bu bloğuma çarpmış fiyat. Burada bir salınım hareketim yok. Daha sonra tekrardan içerisine girmiş ve salınım hareketi vermiş. Şu noktada. Burada gap'li bir şekilde açılmış ve zaten fiyata dahil olamıyoruz bu noktada. Yani şu mumda biz trade etmiyoruz. Bu mumla birlikte üçlü mum formasyonumuz gerçekleşmiş oluyor ve dördüncü mumla birlikte aşağıya indireceğiz fiyatı. Burada dahil olamadık fiyata. Pazartesi açılışından dolayı dahil olamadık. Tamam. Başka neyimiz var? Şimdi şu noktada yine bir fraktal kırılımımız var. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir fraktal kırılımımız var. Burada ammitige bölgemiz var, değil mi? Ammitige bölgemiz var. Bakın buradan güzel bir aşağıya tepki vermiş aslında fiyatım. Ama bu bölgeyi şöyle düşünmenizi istiyorum. Yukarıda fraktalım kırılmıştı. Fraktalıma bir test yok. Şu noktada bir test yok. O yüzden iç yapıda kalan bu hareket şu arada mesela dönüş verse bile bir tur yine fırsat verdirir. Ama fake kırılım olabileceğini düşünmeniz gerekiyor şuradaki kırılımın. Tamam. Şunları bir silelim. Şimdi bakıyorum. Burada bir fraktal kırılımım var. Çok güzel. Burada tekrar kırılımım vardı. Okey. Şimdi bu bölgem test edilmemişti. Bu bölgemi teste geldi fiyat. Ve bana yine aynı mum formasyonunu verdi. En son tepeyi yaptıran mumum bu mum olduğu için bu mumun altında kapanışlar bekliyorum. Tamam, kapanışım gelmiş. O zaman ne yapıyorum? Bu mumdan sonra ben short işlemler arayacağım. Çok güzel. Buraya bir girelim. Bakalım fiyat bu noktada ne yapıyor? Mum formasyonumuzu görüyorsunuz. Tamam. Benim için önemli bölgelerden birisi buradaki base alanı olacak. Burası neden önemli? İşte buradaki fraktalımı aşağıya kırdıran alan aslında. 15 dakikaya düşelim. Tamam. 15 dakikaya düştüm. Güzel. Şimdi 15 dakikada en tepede güzel bir order bloğum var. Tamam. Bu noktada şu arada bir yukarı yönlü hareketim var. Burada da bir ekstrem bölgem var. Tamam. Fiyat aşağıya kırılırsa şayet bu noktayı da kullanabiliriz. Bakalım, değerlendirelim. Ne yapıyor fiyat? 15 dakikada izliyorum şu anda. Fiyatım bir likidasyon aldı. Tamam. Şu aralıkta girebileceğim çok uygun bir bölge yok açıkçası fiyata. Şöyle kabaca pahalılık seviyesinde işaretleyelim. Tamam. Bakalım fiyat ne yapacak? Güzel, pahalılık alanına girdik. Bir satış mumumuz geldi. Tamam, bu noktadan bir bize dönüş verdirebilir muhtemelen fiyat. Ama yani fair value gap'leri var bu noktada. Çok da böyle güzel bir
alan değil açıkçası. Ve sol tarafta net bir alanım yok. Bunu 5 dakikada muhtemelen daha iyi göreceğiz. Oradaki açıklıkları. Çok güzel. Bakın burada 5 dakikada test edilmemiş order flow'uma geliyor. Testini veriyor. Güzel bir yine bahsettiğimiz dönüşü yapıyor. Dönüş verdikten sonra bu aralardan dahil olunabilir fiyata. 5 dakikada yapım burada kırılacak. Bakalım izleyelim. 5 dakikada yapım kırıldı. Tamam. 1 dakikaya düşelim. Burası Filip bölgem. Çok güzel. Tamam. Bu noktaya gelirse bir short işlem alabiliriz. Getirmedi. Getirmeden direkt fiyatımızı aşağıya mı kırdın? Tekrardan aşağıya kırıldı fiyatım. Tamam. Şimdi 15 dakikaya tekrar geri dönüyorum bu noktada. Yani 15 dakikada bize net bir giriş imkanı tanımadı bu noktada. Tamam. Fiyatımı yine izliyorum. Şunları silelim. Bir yine likidasyon hareketi yaptı. Tekrardan bize bir yukarı fırsat verdirebilir. Buradaki fraktalıma test ettirebilir. Buradaki daha büyük yapıdaki fraktalıma da götürebilir beni. Tamam. Şunu kapatalım. Devam ediyorum. Şimdi mesela burada yine fraktalım kırıldı. Burada bir açık noktam var. Buradaki fraktal kırılımları işte şöyle yani biraz göreceli oluyor. Wick kaldığı için benim için sıkıntılı. Bu noktada yine dönüş arayacağım fiyatta. Yani 15'emde tekrardan bana bir salınım hareketi gerçekleştirirse girebiliriz bu noktada. Şurayı da işaretleyelim. 3 tane bölgem var. Bakalım 15 dakikada getirecek mi? Çok güzel. Dur. Buraya geldi mesela. Bu bölgeye geldi. Herhangi bir dönüş emaremiz yoktu zaten. Vermediği için zaten fiyata dahil olmuyoruz bu noktada. Şimdi bu noktada dönüşü veriyor. Bizim fraktalımızın ekstrem noktasında. Buradan fiyatı tekrar sıfırlayalım. Şu noktada. Okey. Şimdi salınım hareketi oluşturdu. Gördüğünüz gibi düşük mum, yüksek, daha düşük mum. Okey. 1 dakikaya düşebilirim bu noktada. Şimdi 1 dakikada fiyat hareketimize bakalım. Burası 15 dakikalık ekstrem zonum. Çok güzel. Bu noktada bir açık yine flow'um var. Test edilmemiş. Güzel. Fiyatımın dönüş için bu noktasını bekleyebilirim. Bakalım. Güzel. Fraktalım yukarı kırıldı şu anda. Buranın altına düşmesi benim için short emarelerini artırır. Yani ben normalde şu anda 15'emlik salınım hareketim gerçekleştiği için benim için şu anda güvenli stop alanı birincisi burası, ikincisi de ekstrem noktam. Yani ben şu noktada direkt işleme dahil olursam şayet stop noktam şu seviye olmalı. Tipim yine 1'e 2R gözetebilirim. Burada böyle direkt işleme dahil olabilirsiniz bu noktada. Ama dönüşle dahil olalım. Şu anda 1M'de yukarı yönlü fiyat hareketimiz var. Yani ekstrem zona kadar buradaki ammitige bölgeye kadar çekilir ve oradan tekrar bize 1M'lik dönüş verirse oradan dahil oluruz. Şimdi bir yine dönüş emaresi verdi. Yine bakalım. Çok güzel. Şimdi fraktalımızı kırdı. Fraktalımızı kırdığı için artık 1M'de bize dönüş vermiş sayabiliriz bu noktayı. Yani şöyle bir işlem bu noktada atılabilir. Yine söylemekte yarar var. Stop noktamız burası kesinlikle olmamalı. Çünkü 1M'de giriyoruz zaten işleme. Yukarıda da ammitige flow'umuz var. O yüzden stop noktamız mutlaka en azından buradaki tepe ya da 15'emlik ekstrem zonumuz olmalı. Hedef noktamız buradaki yeni low. Güzel. 2R veriyor. Bakalım. Şimdi işler değişti. İşler neden değişti? Burada ana fraktalım aşağıya kırıldı. Ve bana 3 tane açık bölge bırakıyor. 1, 2 ve üçüncüsü de burası. Biz şu anda en pahalı noktadan girmeye çalışıyoruz fiyata. Yani buralara kadar getirmesi mucize olur diye düşünüyorum. Çünkü yani fiyat hareketi burada boşluk bıraka yani momentumlu bir şekilde düştüğü için bizi dahil etmeyebilir. O yüzden fiyata fraktal kırılımından girmek istiyorum. Buradaki fraktal kırılımından giriyorum. Şu anda içeride ekstradan bize ucuzluk bölgeleri yarattı. Yani daha doğrusu pahalılık bölgeleri yarattı. 3 tane ammitige bölgemiz var bu noktada. O yüzden stopumu şu anda buraya çekebilirim. Benim için görece güvenli diyebileceğim bir alan burası. Tekrar artık burası ekstrem zonum oluyor.
ekstrem zonum olduğu için bu noktada fiyatı artık buralara getireceğini düşünmüyorum. Şöyle bir işlem denenebilir. Bakalım. Aldı bizi işleme. Flip bölgeye getirdi. Bakın flip bölgeden yine dönüşümüzü verdi. Fiyata mesela direkt dahil olmadık. İlla dönüş görmemiz gerekiyor. Buradaki dönüşle dahil olunabilir. Şuradaki salınım hareketiyle birlikte dahil olunabilir. Bu noktadan itibaren fiyatımıza bakalım. Yukarı getirecek mi? Yukarı getirmiyor, bakın gördüğünüz gibi tıngır tıngır indirmeye başladı. Bu noktadan sonra buralara ancak buradaki likidasyon alındıktan sonra gelebilir. Okey. Buradaki işlemimiz de başarıyla gerçekleşti. Özetleyelim. Ne yaptık? Burada bir 4 saatlik salınım hareketim oluştu. Ammitige bölgemize çarptı bu fiyat ve salınım hareketi oluşturdu. Salınım hareketinden sonra ne yaptık? 15 dakikaya düştük. 15 dakikada bizim için uygun dönüş hareketini bekledik. Şu noktada bir dönüş hareketi gelmedi. 5 dakikada izledik ama dahil olamadık fiyata. Tamam. Daha sonrasında 15M'de iç yapıda oluşturduğu fraktalın ekstrem zonuna kadar çekildi ve 15M'de salınım hareketini verdi. Burada salınım hareketini verdikten sonra 1M'e düştük. 1M'de de aynı şekilde yapıyı gözlemledik. Structure'ının kırılmasıyla birlikte işleme dahil olduk. Tamam. Bir örnek daha yapalım. Şurayı da silelim. Başka bakalım. Şimdi burada mesela yukarı yönlü bir fiyat hareketimiz var. Tamam. Benim için burada marketim kırılmış. Yukarı yönlü boss yapmış. Ve burada ammitige bir bloğum var. Şurada ammitige bir yine blok var. Burası ne? Aslında bizim için bir flip bölge niteliğinde yukarıyı kırdıran bir flip zone. Çok güzel. Bakın bu noktada bir salınım hareketim gerçekleşmiş. Yukarıda yani benim istediğim tarzda bir salınım hareketi değil açıkçası. Çünkü ne demiştim? Kapanışlar benim için daha önemli. Buradaki bloğun üzerinde bir kapanış gelmiş olsaydı daha rahat sürebilirdik. Ama yine bize bu noktada işlem vermiş ve TP'sini de vermiş. Şimdi burası neydi? Flip bölgemizdi. Tamam. Bir de ekstrem zonumuz var. Yani fiyatın artık demand zonu diyebileceğimiz bir alan var. Demand zonunda da ne yapmış fiyat? Yine aynı salınım hareketini gerçekleştirmiş. Bakın 1, 2, 3. Burada salınım hareketim gerçekleşmiş. 1, 2, 3. Burada da salınım hareketim gerçekleşmiş. İkisinde de ben long işlemler kovalayabilirim trendim yönünde. Tamam. Bakalım. 4 saatlikteydim. Şurayı bir geri alalım. Şu noktada. Salınım hareketim gerçekleşti. Bundan sonra neyim? Long'um. Tamam. 15M'e düşüyorum. 15M'de yapımıza bakalım. Şimdi 15M'de inceliyorum. Yapım nerede kırıldı? Bu noktada structure'ım değişti. Tamam. Açık bölgelerim nereler? 1. Burası benim için bir flip bölge. Çok güzel. Burası benim için bir ana demand alanı. Çok güzel. Fiyat bu noktaları gelirse eğer buralardan vereceği 15M dönüşlerle birlikte ben long işlem kovalayacağım. Tamam. Takip edelim. Yine hızlı oynattık. Şuradan keselim. Tamam. Şimdi bu noktada nasıl hareketim var? Flip zone'a çarpıyor. Flip zone'a çarptıktan sonra yeni bir low yapamıyor fiyat ama tek bir mumla geldiği için bu benim için bir salınım hareketi oluşturmuyor. Daha sonrasında ne yapıyor? Buradaki 50 kitleleri de temizleyip ekstrem zona yani bizim demand zonumuza çarpıyor fiyat ve engulf yakıyor. Çok güzel. İşte engulf yaktıktan sonra artık benim için long arayacağım bölgeler burası olacak. Tamam. Şimdi engulf'ım yandı. Yani 15 dakikada da artık fiyatımı yukarı döndürmüş oldum. Şimdi 1 dakikaya düşüyorum. 1 dakikada yapımızı gözlemleyelim. Şunu daraltayım. 1 dakikada bakalım ne yapıyor fiyat. 1 dakikada açıklıklarımı belirliyorum. Burası benim için yine ekstrem bölgem. Çok güzel. Burada bir fraktalım kırılıyor. Tamam. Arada base bölgem yok. Bu fraktalın içerisinden veya demand bölgesinden vereceği tepkilerle birlikte yukarı süreceğim fiyatımı. Tamam. Bakıyorum. Gelsin fiyatım. Şimdi burada yine bakın fake kırılım yapıyor. Yani burada kırılım var. Burada açık bölgesi var fiyatın. Açık bölgesi var. Hadi buradan longlayalım demiyorum. Çünkü bu noktalar yani tutabilir fiyatı. Tutmaz değil. Buradan götürür yeni bir high da yaptırabilir fiyat. Ama benim için kullanacağım range aralığı şu hareket olması lazım. Buradaki range olması lazım. Fiyatın ucuzluk bölgesine insin.
Bana dönüş versin, ben buradan gireyim. Burası tutmadı zaten fiyatımı ve direkt kırdı. Tamam. Yukarı çıkıyoruz. Bakın likiditesini aldık. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Burada range yapıyor fiyatım. Saat kaç? 22.57. Gece suları zaten fiyat hacimsizleşmeye başlıyor burada. Bakalım ne yapacak? İzleyelim. Şimdi buradaki açık flow'uma çarptı fiyat. Tek bir mumla çarptı. Yine bir salınım hareketim yok. Salınım hareketimin oluşabilmesi için ne gerekiyordu? Dip yaptıran mumun üstünde kapanış bekliyordum. Tamam. Devam ediyorum. Yani range'e bağlamış durumda. Ya fiyat ekstrem zonuma çekilecek ya da bu noktada şuranın likidasyonuyla birlikte dönüş verirse yine girerim. Yani şurada dikkatli bakın. Bir tane mumun içerisinde dans ediyoruz. Yani burada işlem kovalamanın çok bir mantığı yok. Hani konu anlatımında da yaptım. Tek bir mumun içerisinde mesela bu şu noktada bir salınım hareketi gerçekleşmiş değil mi? Altında kapanış gelmiş. Ama ben bunu aşağıya süremem şu hareketi. Bakın aşağıya sürmek istediğimde geliyor likidasyonunu alıyor. Tek bir mumun içerisindeyim. O yüzden bu alan benim için no trade zone. Devam ediyorum. Ertesi güne geçtik. Buralar çok anlamsızlaşmaya başladı benim için. 15 dakikaya çıkalım. 15 dakikada bakalım fiyatımıza. Şurası bizim bir anlık. Şuradaki flow'umuzun, ana flow'umuzun ekstrem zonuydu. Tamam. Şurada bir likidasyonumuz vardı. Okey. Likidasyonumuz alındı. Yani bu bölgede bir kırılım hareketim yok. Aşağıya gidiyoruz şu anda. Devam ediyorum. Ekstrem zonuma geldi fiyat. Çok güzel. Devam ediyorum. Burada izliyorum. Ve bir engulf yaktı direkt. Bu noktada fiyata dahil olunabilir. Şöyle dahil olunabilir. Yine stopum burası olmayacak kesinlikle. Çünkü burası bir sıkışma bölgesi. Yukarıda da ammitige bölgem var. Buraya fiyat çarpar. Tekrardan aşağıya getirebilir fiyatı. Bu noktada benim için önemli stop alanı burası. Buraya stop koyup bu işlemi alabilirim. Yine 1'e 2'de muhtemelen çıkacağım bir işlem olur. İzleyelim. Bakın tekrar getirdi aşağıya. Tekrar getirdi. Stop mu edeceksin? Yok. Döndürdün. Tamam. Bu aşamada tipimiz gerçekleşti. Yani biraz konu anlatımlarım zayıf. Kusura bakmayın. Şimdi tekrardan gelelim 4 saate. Nereyi trade ettik biz? Şuradaki yapıyı trade etmeye çalıştık. Bakın şuradaki ana yapıyı trade etmeye çalıştık ki ta şurada dahil olabildik fiyata. Tamam. Şimdi diğer bölgem neresiydi? Şurasıydı. Bu bölgede dahil olmaya çalışalım fiyata. 4 saatlik salınım hareketim gerçekleşti. Bir açık order bloğumda. Burası benim için önemliydi. Neden? Solda boss yaptıran flip bölgem. Tamam. 15'e düşelim. Yapıyı görelim 15'emde. Çok böyle güzel bir yapımız yok yine. 15'emlik açık bölgem yok. Burada bir aşağıya kırılımım gerçekleşmiş. Devam edelim. 15 dakikada. Tamam. Bullish yönlü bir hareket gözlemlemeye çalışıyorum. Yani çok tatmin edici bir bölge değil açıkçası. Yine range'e bağlamış durumda ve sıkıntılı. O yüzden daha dikkatli olmamız gereken bir bölge. Net bir hareket gerçekleşmiyor. Bakın gördüğünüz gibi bu noktada sürekli gidip geliyor fiyatım. Bakalım. Burada bir 15'em yukarı yönlü bir hamlem var. Kırıldı. Tamam. Açıklığım da şu anda var. Eğer bir FVG oluşturursa bu noktada bir bakalım. Tamam, güzel. Bir FVG'miz de oluştu. Açıklığımız da var. 15'emlik structure'ımı şu an için bullish'e evrilmiş durumdayım. 15'emde tekrardan bana bu noktada salınım hareketi gerçekleştirirse fiyata dahil olabiliriz. Bakalım. Geliyor. Şimdi bu bölgeye geliyorum. Bakın fiyatın bir red yediğinin çok iyi bir göstergesi bu. Neden? Şu şekilde. Burası benim için bir demand zone. Demand zone'a geliyor fiyat ve içerisinde kapanış yapamıyor. Yukarı dönmeye çalışıyor. Şurada küçük bir mum hareketim var. FVG'miz var. Bir mum daha oynatalım. Kesinleştirelim dönüşü. Likidasyonumuzu aldı. Buradaki FVG bize yeni bir low yaptıramadı şu anda. Bir dönüş hareketi, muhtemel bir dönüş hareketi geliyor. Bakalım bir anda. Gece açılışına denk getirmişiz yine. Tamam. Yani çok tatsız bunlar. Oynatalım. Fiyatım yine yukarı kırıldı. Tamam. Çok güzel. Artık yukarı gidebileceğini düşünüyorum bu noktada. Girebileceğimiz noktalar. Bir olduğu yerden girebiliriz. Stopumuz burası olabilir ama
Tedirginim şu anda. Şöyle bir bakalım. Fiyatı nereye kadar sürebiliriz? 2R desek şurası oluyor. Likidasyonlarını alıyor. Tamam. Burada bu şekilde bir işlem atılabilir. Ya da şöyle bir işlem de atabiliriz. Getirirse şayet şunu atalım hatta. Daha güvenli olması açısından buradaki 15'emlik bloğa koyalım. Bakalım. Aldı bizi. Cebelleşiyor. Gece saatleri, Asya seansı çok hacimin olmadığı saatler. O yüzden cebelleşiyoruz şu anda. Ve TP'lendik. Tekrardan kısa bir özet. Burada bir salınım hareketimiz var. Üçlü salınım hareketimiz var. Nereden gerçekleşiyor? Ammetige bir bölgeden gerçekleşen 4 taşlık bize güçlü denebilecek bir bias aslında. Net bir kapanışımın olmaması benim için sıkıntıydı. Ama yine de bize bir küçük de olsa bir işlem şansı tanıdı. Bunlar çok böyle güzel örnek değil ama konunun anlaşılması açısından iyi denebilecek örnekler aslında. Okey. Sanırım bu kadarı yeterli olur. Yine önüme örnek düştükçe Twitter'da da paylaşırım. Belki tekrardan bir bununla ilgili backtest de yapabiliriz. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.